Evrenin zifiri karanlığında yapayalnız olduğumuz düşüncesi insanlığı binlerce yıldır gökyüzünün derinliklerine bakmaya zorladı. Yukarıda sadece derin bir sessizlik olduğunu sanıyorduk. Oysa amansız bir gölge insanlığın tüm ilerleyişini ürkütücü ve kusursuz bir hassasiyetle kaydederek dünyamızın etrafında dönüyor. En eski medeniyetlerimizden bile daha yaşlı olan bu karanlık varlık kutupsal bir yörüngede uzayın dondurucu vakumunda davetsiz bir hayalet gibi nöbet tutuyor. Evrendeki her şeyi birbirine bağlayan o kusursuz geometri, bu gizemli gözlemcinin de tesadüfi bir enkaz değil, kasıtlı olarak kodlanmış matematiksel bir tasarım olduğunu fısıldıyor. Gerçekten de yapay bir göz tam 13 bin yıl boyunca dünyamızı izlemiş, insan imparatorluklarının yükselişini ve trajik çöküşünü sessizce kaydetmiş olabilir mi? Bu sorunun cevabı modern radarlarla değil, insanlığın küresel ortak hafızasının en derin ve unutulmuş arşivlerinde saklı. Modern teknoloji bu sessiz göçebeyi fark etmeden önce dahi mucit Nikola Tesla uzaydan gelen son derece sıra dışı ve ritmik elektriksel sinyaller yakalamıştı. 1899 yılında Colorado'nun ıssız gökyüzünün altında Tesla'nın hassas alıcıları bu dünyaya ait olmayan bir şeyi kaydetti. Sinyaller kusursuz bir düzen içinde sayılan sayılardan oluşuyordu. Sanki dışarıdaki bir zeka insanlığın teknolojik dokunuşunu aktif olarak ölçüyor ve adımlıyordu. Tesla, dondurucu kozmik karanlığın derinliklerinden gelen bu ürpertici mesajı başka bir dünyanın insanlığa ilk selamı olarak nitelendirdi. Yıllar sonra 1927'de Norveçli mühendis Jörgen Hals, bilinen tüm fizik yasalarına meydan okuyan gizemli ve uzun süreli yankılar keşfetti. Uzaya gönderilen radyo dalgaları saniyeler sonra geri dönüyordu. Bu durum, yörüngedeki devasa metalik bir nesnenin insan sinyallerini yakalayıp bize geri yansıttığının açık bir kanıtıydı. Modern bilim bu anomalilere şüpheyle yaklaşıyor ve bu gecikmeleri ionosferdeki karmaşık plazma etkileşimlerine bağlıyor. Fakat kuantum mekaniği bize gözlem yapma eyleminin gerçekliği değiştirdiğini öğretir. Yani bu kadim uydu bizim teknolojimiz ona her baktığında tepki veriyor olabilir. Büyük düşünür İbn Arabi'nin felsefesinde var olan her şeyin yüzünü doğrudan kendi nihai yaratılış kaynağına döndüğünü söylenir. Kozmos, sessiz bir maddenin bile gizli bir dil konuştuğu devasa bir aynalar zinciridir. Eğer Kara Şövalye uydusu gerçekten oradaysa, o sadece bir metal yığını değil, insanlığın evrendeki en derin korkularını ve arayışını yansıtan bir aynadır. Bize tüm bu modern bilimsel başarılarımızın bu kadim ve devasa kozmik gözlem döngüsünde sadece kısa, titrek birer andan ibaret olduğunu hatırlatır. Peki 1998 yılında Endeavour uzay mekiği astronotları termosferin dondurucu boşluğunda süzülürken tam olarak neye tanık oldular? Resmi raporlar bunun görev sırasında kaybedilen bir termal battaniye olduğunu iddia etse de çekilen pürüzsüz ve ürpertici görüntüler radikal biçimde farklı bir hikaye anlatıyor. Bu kozmik gizemin modern dönemi, gökyüzümüzün henüz yapay uydularla kirletilmediği uzay yarışından çok daha önce başladı. 1954 yılında Amerika'daki gazeteler, emekli deniz binbaşısı Donald Keyhoe, şok edici iddialarını manşetlere taşıdı. Keyhoe, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin dünya yörüngesinde dönen iki anormal uydu tespit ettiğini duyurdu. Üstelik o dönemde dünyadaki hiçbir ulus bu teknolojiye sahip değildi. Pentagon bu büyük çılgınlığı hızla sansürledi. Ancak açıklanamayan radar verileri, askeri yetkilileri ve o dönemin en üst düzey bilim insanlarını şaşırtmaya devam etti. 1960 yılına gelindiğinde bir karanlık nesne yeniden ortaya çıktı. Üstelik ulaşılamaz kabul edilen kutupsal bir yörüngede ilerliyordu. Tarihin o noktasında ne Amerika ne de Sovyetler Birliği
bir nesneyi kutupsal yörüngeye fırlatacak güce sahipti. Bu durum hayalet nesnenin tamamen başka bir güce ya da belki de insanlığın unutulmuş kadim tarihine ait olduğunu gösteriyordu. Dünyanın dört bir yanındaki yeraltı şehirlerinde ve kadim kalıntılarda gördüğümüz gibi gezegenimizin tarihi modern bilincimizin çok ötesinde sırlar barındırır. Eğer insanlık tarih öncesi dönemlerde devasa yerleşkeler inşa edebilseydi, daha yüce bir zeka, gökyüzümüze kalıcı bir gözlemci yerleştirmiş olmaz mı? Bu anomaliye dair en somut ve reddedilmez kanıt, 1998 yılındaki STS-88 uzay mekiği görevi sırasında geldi. Uzay yürüyüşü sırasında mürettebat, dünyanın mavi eğrisinin üzerinde sert bir kontrast oluşturan zifiri karanlık, geometrik bir nesneyi fotoğrafladı. NASA bu nesneyi resmi olarak SKN 12072 olarak etiketledi ve kaçak termal yalıtım battaniyesi olduğunu ilan etti. Resmi anlatıya göre bu kumaş parça Uluslararası Uzay İstasyonu'nun inşası sırasında yerinden kopmuş ve boşlukta sürüklenmişti. Ancak bağımsız araştırmacılar fotoğrafları analiz ettiğinde hiçbir kumaşın uzay boşluğunda bu kadar keskin ve sert bir formu koruyamayacağını savundu. Nesne, belirgin çıkıntılara, keskin açılara ve gevşek bir uzay çöpünün davranışlarına meydan okuyan organik mekanik bir görünüme sahipti. Modern bilim bunu pareidolia olarak açıklıyor, yani insan beyninin rastgele şekillerde anlamlı görüntüler bulma eğilimi. Fakat yörüngesinin matematiksel hassasiyeti ve radyo yankılarının tarihsel tutarlılığı bu nesneyi basit bir enkaz olarak kabul etmeyi imkansız kılıyor. Büyük alim İmam Gazali, Kimya-i Saadet adlı manevi eserinde insan algısının iki farklı alemi olduğunu öğretir. Maddi formların görünen dünyası ve anlaşılması daha derin bir basiret gerektiren nihai gerçekliğin görünmeyen dünyası. Nesnelerin sadece dış yüzeyine bakmak bizi altlarında işleyen o büyük ve sessiz tasarıma karşı körleştirir. Kara Şövalye'ye sadece bir uzay çöpü olarak bakarsak, evrendeki yerimiz hakkındaki o temel ve sarsıcı gerçeği tamamen gözden kaçırabiliriz. 13 bin yıllık bir gözlemciyi anlamak için dünyanın feci bir iklimsel değişimle sarsıldığı o karanlık çağa geri dönmeliyiz. Bu zaman çizgisi, küresel tufanların ve gelişmiş kadim medeniyetlerin ani çöküşünün yaşandığı genç Dryas döneminin sonuyla mükemmel şekilde eşleşiyor. İnsanlık tarihi kozmosun gözetleyen gözü altında birden fazla kez yok olup yeniden başlamış olabilir. Eğer Kara Şövalye bu büyük felaket sırasında geldiyse, asıl görevi insan bilincinin ve medeniyetin o kırılgan yeniden doğuşunu izlemekti. Biz toprağı işlemeyi öğrenirken, büyük piramitleri inşa ederken ve nihayetinde uzaya kendi ilkel roketlerimizi fırlatırken o orada sessizce oturuyordu. Kozmik bir veri kaydedici gibi atomik testlerimizi, radyo yayınlarımızı ve kendi gezegen sınırlarımızın ötesine geçişimizi saniye saniye kaydetti. Astrofizikçiler uzay boşluğunun acımasız ortamının insan yapımı her türlü alaşımı binlerce yıl içinde kolayca yok edeceğini belirtir. Mikrometeoritler, ölümcül güneş radyasyonu ve aşırı sıcaklık değişimleri uzayda süzülen her nesneyi yıpratan yıkıcı bir keski görevi görür. Kara Şövalye'nin 13 bin yıl boyunca bozulmadan hayatta kalabilmesi mevcut meteoroloji ve malzeme bilimimizin çok ötesinde bir teknoloji gerektirir. Kuantum mekaniği, atomik düzeyde tasarlanmış, sıfır sürtünme ve çevresel aşınmaya karşı mükemmel direnç gösteren malzemelerin kapısını aralıyor. Böyle bir teknoloji, bu gözlemciyi pratik olarak ölümsüz kılar. Yerçekimi kuyumuzun kırılgan akıntıları içinde zamana meydan okuyan kalıcı bir anıta dönüştürür. Büyük mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi, o meşhur dizesinde
seni uçsuz bucaksız bir okyanusta sadece küçük bir damla olmadığını söyler. Sen, tek bir insan ömrünün kırılgan damlası içinde tamamen sığdırılmış o muazzam okyanusun kendisisin. Eğer insan ruhu tüm evreni kendi içinde barındırıyorsa, belki de bu gizemli dış gözlemci sadece içsel uyanış çağrımızın fiziksel bir tezahürüdür. Yıldızların arasındaki ortak kaderimizi fark etmemiz için bizi kendi küçük çatışmalarımızın ötesine bakmaya zorlayan sessiz bir nöbetçi gibi duruyor. Unutulmuş bir insan kalıntısı, yabancı bir uygarlığın sondası ya da basit bir termal battaniye. Ne olursa olsun Kara Şövalye bize kim olduğumuzu sormaya zorluyor. Boşluğun bu hayaletine ulaşıp onu yakalayacak teknolojiye erişene kadar başımızın üstündeki o uzun ve yalnız nöbetine devam edecek. Geometriyi takip ediyor, kadim yankıları dinliyor ve bu sessiz gözlemcinin yaratıcılarına yanıt vereceği o büyük günü bekliyoruz. Kozmik ayna kırılmadı, kadim emanet korunmaya devam ediyor ve yörüngedeki gölge, kırılgan yuvamızın etrafındaki sonsuz yolculuğunu sürdürüyor. Vesselam.